Selam arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün de modellik nasıl olunur, nasıl bir yol haritası izlenmelidir bunlardan bahsedeceğim size. Modellik çok geniş bir kavram arkadaşlar. Modellik diye geçmeyin. Modellik de kendi içinde 3-4 çeşide ayrılıyor. Nasıl çeşitlere ayrılıyor? Hemen bahsetmek istiyorum. Muhakkak İstanbul'da olun, birinci şart. Hemen söyleyeyim. İkinci şart, eğer bayanlar için konuşuyorum, 1.72 ve üzeri boyunuz varsa model olabilirsiniz. Podyuma çıkabilirsiniz. 1.72 ve altı boyunuz varsa. Ama yüzünüz güzelse foto model olabilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde yer alabilirsiniz. Erkekler için de 1.82 ve üzeri podyum, 1.82 ve altı. Gene dediğim gibi foto modellik olur arkadaşlar. Sadece resim çekimleri vesaire vesaire, atıyorum vize kartın fotoğraf çekiminde yer alıp foto modellerinizi devam ettirebilirsiniz. İkinci şartta bu şekilde bittiğine göre şimdi geçelim üçüncü şartımıza. Üçüncü şartımız ne arkadaşlar? Güzel bir ajans bulmak. Bu ajans ne olabilir? Ben gene önermeyeceğim size bir ajans çünkü bir dolu ajans çıktı arkadaşlar. Bilmem ne ajansı, yok şu ajansı, yok bu ajans. Açıkçası arkadaşlar araştırın Google'dan, bakın arkadaşlarınızla da sohbet edin. Bu piyasaya girip model olmak istiyorsanız, foto modeli olmak istiyorsanız onların da önereceği şeyler doğrultusunda gidin, görüşün. Hangisiyle o elektrik vardır ya, hani ilişkilerde de yakalarsın o elektriği, o sıcaklık. Onu yakalıyorsanız onunla devam edin. Tabii muhakkak ben her zaman söylerim, bir 6 ay sözleşme yapmayın. Yapıyorsanız da 6 aylık sözleşme olsun. Eğer 6 ayın sonunda siz güzel yerlere sunuluyorsanız, modellik olarak ve foto modellik olarak ve güzel paralar kazanmaya başladıysanız, daha sonrası ajansınızın istediği doğrultuda 2 senelik, 3 senelik ya da 5 senelik sözleşmeye imza atarsınız. Evet, ajansımızı da seçtiğimize göre şimdi diğer maddeye geçebiliriz arkadaşlar. Diğer maddemiz ne? Yürüyüş eğitimi. Yürüyüş ve zarafet eğitimi. Bir dönem bunu ben de vermiştim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak veriyordum. Böyle bir kursu tercih etmenizi hemen önereyim arkadaşlar. Eğer ajansınızın varsa bağlı olduğu bir kurs vesaire, oraya yönlenirsiniz. Ama eğer ben dışarıdan bir şeyler bulacağım diyorsanız tek şart bu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sertifikanızı alabileceğiniz yürüyüş ve zarafet eğitimlerini tercih edin. Bir ay, 2 ay gibi bir sürede size es duruşları, tam dönüşleri, yarım dönüşleri hepsini öğretirler. Podyumda da bir artı farklılığınız olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar, podyum işi de yürüyerek pişeceğiniz bir şey maalesef. Onun için ne kadar çok defileye çıkarsanız o kadar iyi podyumda yürürsünüz. Haricinde arkadaşlar bir duruşunuz olsun her zaman için. O duruş ne olsun? En öne geldiğinizde atıyorum işte hafif şöyle bir döner gideriz ya, sizin de kendi tarzınıza ait bir duruşunuz olsun ve bunu siz belirleyin. Her zaman için bu size artı puan sağlayacaktır. Çünkü biz podyuma geldiğimizde en uç noktaya basına poz verirken o duruşla bütün magazin basınına ya da diğer gazetelere çıkıyoruz. O duruş size has olmalı ki siz o duruşunuzla farklılık yaratın. Benim mesela şöyledir hep. Ya da bazen değiştiririm arkadaşlar ama iş nasıl değişiyor biliyor musunuz? Bazen koreograf diyor ki geliyorsun sağ sol yapıyorsun, sol sağ yapıyorsun diyor. Ya da es duruyorsun ve gidiyorsun diyor. İşte o zamanki duruşum bu. Ben hep şirin olmayı tercih etmişimdir arkadaşlar. Çok fazla seksi olamıyorum. Aslında olduğum defilelerde oldu. Evrim Timur'un defilesi vardı, Yıldırım Mayrun defilesi vardı. Seksi kıyafetler olunca ister istemez o formata giriyorsun. Ama genelde şirin model olarak anılmışımdır.
Evet, diğer şartımız ne arkadaşlar? Fotomodellik. Fotomodellikle ilgili bir yürüyüş zarafet eğitimi almanıza gerek yok. Fotomodellikle ilgili ne yapmanız gerekiyor mu biliyor musunuz? Devamlı fotoğraf çekimlerinde yer alacağınız için aynada kendiniz çalışmalısınız. Vücudunuzun dilini iyi öğrenin. Aynada bunu en iyi görürsünüz. Ve kendinize dışarıdan bir gözle bakın. Karşıda bir fotoğrafçı var ve sizi çekiyor. Ne yaparsınız? Nasıl poz verirsiniz? Hemen örnek göstereyim. Bu pozisyondayken bakışınız değişsin. Bir şirin olsun, bir cool olsun, bir seksi olsun. Gibi. Nasıl? Çözdünüz mü işi? Arkadaşlar paslanmışım. Ben artık modellik yapmıyorum. Jübilemi yapalı. Oho, bayağı oldu. Burada farkınızın olması için hayır defilelerine her zaman çıkmalısınız. Para kazanmak değildir amaç ama hayır defilelerinde hem modacılarla tatlış diyaloglar kurarsınız hem de onların sizi devamlı kullanmasını sağlarsınız. Kendinizi sevdirdikten ve farkınızı ortaya koyduktan sonra. Ve bu sırada da aranılan model olursunuz tabii ki. Model oldunuz, foto model oldunuz, mutlusunuz, güzel yerlerde işler yapıyorsunuz. Son bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Basınlarınız iyi olsun her zaman. Aralarda onlarla birlikte bedava işler yapın. Parayı gene önemsemeyin. Hatta size asparagas haber yaptırmalarını sağlayın ki gündemde olun. Gündemde olduğunuz sürece firmalar da sizi magazinden ve basından ve internetteki haber portallarından her yerden kısacası takip edecektir ve bu kızın da yüzü ne kadar hoş, bizim yüzümüz olabilir deyip belki de sizi tercih edecektir ajansınıza ulaşıp. O zaman ne olur biliyor musunuz? Fotomodellikte de modellikte de bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Bir firmanın atıyorum bir make-up firmasının 4 senelik 5 senelik yüzü olursunuz. İşte o sizin için mucizevi bir iş olur ve iyi ki model olmuşum, iyi ki fotomodel olmuşum dersiniz. Çünkü bir iş yapıyordunuz, kiranız çıkıyordu, bir iş yapıyordunuz, elektriğiniz, suyunuz çıkıyordu ya. Bir firmanın bir sene bile komple yüzü siz olun. Harika. Her şeyiniz çıkar. Yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar fotomodellik ve modellik için. Size basic, basit neler yapmanız gerektiğini anlattım. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlattım. Unuttuğum bir şey var mı? Varsa lütfen mesaj olarak belirtin. Ben size onu da özel DM'den cevaplayacağım. Gene bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız onu da belirtin lütfen. Ayet beni beğeniyorsanız da arkadaşlar aşağıya güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Efendim zil butonunu açın. Halen daha abone olmayanlar abone olsun. Sizi seviyorum. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere.